Dostlar, sevgiler, selamlar. Bu haftada yeni bir konu başlığı ile karşınızdayız. Bu haftanın konu başlığı herkesi çok ilgilendiriyor. Çünkü herkesin müzdarip olduğu bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve başlığımız fedakarlığı da tadında bırakabilmek lazım ki herkes yoluna devam edebilsin. Bir önceki yayınımda da söylemiştim. Beni daha yakından tanıyan dostlarımız biliyorlar. Holistik şifa terapisti ve eğitmeni olarak uzun zamandır birçok insanla görüşüyorum. Ve doğru bir gözlem yaptığımda aslında kişilerin fedakarlık adı altında hayatı kendilerine kurban etmeleri sonucu içinden çıkamadıkları ve adeta kendi kendilerine yarattıkları bir hayat labirentinde kaybolduklarını görüyorum. Ancak ikili iletişimde bunu söz konusu ettiğimizde ben çok fedakarlık yaptım diyorlar. Peki kim istedi bu fedakarlığı? Yani fedakar olma ile ilgili duruş tabii ki de çok güzel bir şey. Hepimiz birbirimizin hayatında bir fedakarlık prensibini icra etmeliyiz. Ama bunun ayarını doğru yönetmek gerekmez mi? Şimdi fedakarlık adı altında kişi kendini kurban ettiğinde iş işten geçmiş oluyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir önceki yayınımda söylediğim fedakarlık adı altında yaptığı şey genelde hep ailesine, annesine, babasına, eşine, evladına, iş hayatında veya yakın dostlarına şeklinde çalışıyor. Fedakarlık hep bu alanda, bu kişilerin etrafında dönüyor. Şunu diyebilirsiniz, ya Murat problem nerede? Bakın problem çok büyük. Problem nerede biliyor musunuz? Çünkü kişi fedakarlık adı altında bu hayatı yaşarken kendini unutuyor. Yaşadığı hayat içerisinde kendi varlığı olmuyor. Kendisiyle ilgilenmiyor. Kendisini geliştirmek için hiçbir şey yapmıyor. Kendi değerini, kendi varlığını anlamayla ilgili bu hayat yolculuğundan uzaklaşıyor. Yıllar geçtikten sonra dönüp arkasına baktığında ben sizin için bunları yaptım diye bir savunma yapıyor. Doğal olarak da karşısı bunun farkında olmuyor. Ve kişi karşısındaki insanları da nankörlükle itham ediyor. Size söylüyorum. Karşınızda nankör olan biri yok. Değerli arkadaşlar. Karşınızda aynada kendinizi göreceğiniz, kendi hayatını kendisi için yaşamamış, hayatı sadece sevdiğim insanlar kümesine kurban etmiş bir insan olarak kendinizi görmelisiniz. Hakikat bu. Çünkü ben hem spiritüel konularla çok fazla ilgilenen ki holistik şifa uzmanı ve terapisti olarak zaten holistik kavramı bütünsel varlığı içerisinde barındıran demektir. Yani ruhu ve insanı bir bütün olarak görüp de şifa uygulayan bir sistemi ben temsil eden bir insan olarak kişi kendi değerini, kendi varlığını, kendi tanrısallığını öyle bir değersizliğe ve özgüvensizliğe tercih ettiği zaman işte içerisinden çıkamadığı bu durumun eşiğine geliyor. Ve bir önceki yayınımda söylediğim işte antidepresan kullanımları, psikolojik problemler ve mutsuzluk. Peki bir insan, size soruyorum,
Madem bu kadar çevresine fedakarlık yapıyorsa, madem bu kadar iyilik yapıyorsa, madem herkesi ve her şeyi el üstünde tutmaya çalışıyorsa neden mutsuz? Çok tanıdık geliyor mu bu bilgi size? Birçok kişi şu anda sanki onlara konuşuyormuşum gibi hissettiğinden eminim. Peki bunu nasıl şifalandıracağız? Bu durumu nasıl yöneteceğiz? Artık yapabilecek bir şey olmadığını mı düşünüyorsunuz? Veya böyle geldi böyle gider diye mi düşünüyorsunuz? Peki bu mutsuzluğu ve kendi içinizde yaşadığınız bu değersizliği nereye kadar devam ettirmeyi düşünüyorsunuz? Yani bu yolculuğun bir son durağı yok mu? Yani ille bu dünyayı terk ettiğimizde mi rahata ereceğiz? Bu yolculuğu daha da fazla değersizleştirmiyor mu? Değerli arkadaşlarım, kendi değerimizi anlamak için size reçeteyi söylüyorum. Önce ben demeye başlayın. Bu konu bize yıllarca yanlış anlatıldı. Bencil olma, bencil olma. Yahu bencil olmayalım da neden ben kendi hayatımı yaşamayayım? Yani bu beni dinimden, bu beni yaratıcımdan, bu beni ruhumdan, bu beni maneviyatımdan, bu beni ailemden neden uzaklaştıracağını düşünüyorum. Ben iyi olursam çevreme iyi olurum. Ben mutlu olursam çevreme mutluluk katarım. Ben güçlü olursam gücümü çevremle paylaşırım. Neden bu değerleri sanki hiç hak etmiyormuşum gibi yaşamak zorundayım? Neden bu düşük frekansa kendimi mahkum etmek durumundayım? Kendinize de sorun sevgili arkadaşlar. Bu anlattığım şeyleri sanki karşınızda birebir benim ofisimdeymişsiniz gibi kendi üzerine alınan insanlar olduğunu biliyorum. Bunu yaşamak zorunda değilsiniz. İşte 40-50 yaşım böyle geçti. 30-35 yaşıma kadar böyle geçti. Ne yapabilirim ki? Bugünü bir milat olarak görüp kendiniz için yaşamaya başlayarak. Peki kendim için yaşamaya başlamak ne demektir? Bir de bunu söylemek lazım değil mi? Yani Murat Cansu anlatıyorsun bu konuyu ama bunun bir çekirdeğine de bir inelim. Tabii ki de inelim. Kendi için yaşayan insan demek her şeyi herkesi terk edip de kendini dağlara tepelere vurmak demek değildir. Kendi için yaşayan bir insan kendi için bir şeyler isteyen insandır. Şimdi benim bu söylediğimi kendisine çok yakın hisseden insanlar, bir düşünün bakalım en son ne zaman fedakarlık adı altında kendinizden verdiğiniz o kişilere, o yakın çevrenize, onlardan ne zaman bir talepte bulundunuz? Onlardan ne zaman bir şeyler istediniz? Sadece kendi mutluluğunuz için. Onlara hizmet eden bir şeyden bahsetmiyorum. Sizi yükseltecek, sizi huzurlandıracak, sizi mutlu edecek şeylerden bahsediyorum. En son ne zaman istediniz? En son sadece ne zaman kendiniz için bir yere gittiniz? Sadece kendi mutluluğunuzu tercih etmek adı altında kendinize bir alan yarattınız. Dertlerden bahsetmediğiniz, o fedakarlık yaptığınız kişileri düşünmediğiniz bir alanda olmak adına ne zaman kendinize böyle bir iyilik yaptınız? İşte işin çekirdeği burası. İsteyin artık. Ha bu şu demek de değil. Ne yani ben onlara bir iyilik yaptım, fedakarlık yaptım, karşılığını mı istiyorum? Hayır. İşte karşılığını isteme olarak baktığınız bilinç hali sizi zehirli bir alana götürür. Karşılığını istemek değil. Bunun adı dengelemektir. Bakın tekrar ediyorum. Bunun adı karşılığını istemek, verdiğinizi kavga dövüşlü bir şekilde geri almak demek değildir. Siz borç vermediniz ki. Borç veren insan karşılığını ister. Ama dengelemeyi herkesin ihtiyacı vardır. Bu örneği belki daha öncesine de verdim. Sevgili arkadaşlar, elimde bir terazi var. Buraya ağırlığı koydunuz, buraya ağırlığı koydunuz,
Buraya ağırlığı koydunuz. Tanıdık geldi değil mi? Bu taraf sizsiniz. En sonunda bu kantar bu teraziyi çekmeyecek ve üzerine devrilecek. İşte üzerine devrildiği yer kendinizi mutsuz hissettiğiniz, psikolojinizin bozuk olduğu ve bir şekilde bu psikolojinin sizde ya fiziksel ya zihinsel yarattığı hastalıklarla boğuştuğunuz yer oluyor. Çok yakın değil mi bu söylediğim bilgiler? İşte bu dengenin çalıştığı yer de insanın kendisine verdiği değerdir. Artık korku, endişe, kaygı, ailem benim hakkımda ne düşünür, çevrem benim hakkımda ne düşünür, iş yerinde hakkımda ne derler ve benzeri zehirli düşüncelerden uzaklaşmak, size hizmet etmeyen şeyleri bırakmak, fedakarlık adı altında kurban ettiğiniz varlığınızı artık geri kazanmak. Bizler çok özel varlıklarız. Ve bu özel varlık olma halimizi çevrenizden bir onay bekleyerek aktif edemezsiniz. Bunu kendi içinizde yaşayarak, bu bilgiyi özümseyerek ve bu bilginin hakkını vererek ancak bu bilince kendinizi yükseltebilirsiniz. Verilmeyen tepkileri, konuşamadığınız konuları, fedakarlık adı altında yaşadığınız kurbanlıklarınızı, her neyi kaybetmek pahasına olursa olsun gidip sahiplerine verin değerli dostlar. Yoksa zaten kendinizi vermiş ve kendinizi kaybettiğiniz bu hayat yolculuğunda, bu anlamsız trafik içerisinde yola devam etmek durumunda kalacaksınız. Bu haftalık da bu konu başlığı için aktaracağımız bilgiler bunlar. Kendi varlığınıza öyle bir sarılın ki ışığınız sizinle beraber herkesi sarsın. Bu kadar pasif, bu kadar değersiz ve bu kadar özgüvensiz olmak zorunda değiliz değerli arkadaşlar. Biz gerçekten tanrısal varlıklarız. Bu bilgileri size aktarmamızdaki tek sebep bu. Hayatın içerisinden bu bilgileri anlatmamızın sebebi ve motivasyonu bu. Yoksa ben size zamanla bunu tabii ki de yapacağım. Biraz daha pişirelim. Çok daha derin, çok daha ezoterik, çok daha ruhsal bilgiler paylaşabilirim. Ama o alanı içinizde hissedeceğiniz ve yaşayacağınız ve o tohumu ekeceğiniz yeri açmadığınız sürece, kendi hayatınızı kendi elinize almadığınız sürece hiçbir işe yaramayacak. Yaratamazsınız. Tek yapacağınız şey, nasıl bir bilgiymiş deyip şaşıracaksınız. Ama hayatınızda yer bulmadığı sürece hiçbir işe yaramayacak. İşte sevgili arkadaşlar, durumlar bu şekilde. Kurban olmayın, farkındalıklı olun. Bu haftanın da bilgisi bu şekilde tamamlansın. İnşallah haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.